Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay olan bu üzerimde görmüş olduğunuz bluzu yapacağız. Modelin anlatımına geçelim. Öncesinde iplerle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu modeli yaparken ben pamuk ağırlıklı bir ip tercih ettim. Oxford Eco Cotton serisi. Bu ipleri Oxford'un satış sitesinden temin edebilirsiniz. Ama hani muadil hangi ip kullanabilirim derseniz ve özellikle Alize Cotton Gold'la olur mu gibi sorular aldım bir önceki modelde. Bir önceki modeli de yine bu tip bir iple yapmıştım. Alize de olur ama bu ipin yapısı şöyle bakın. Şöyle yani hani alizeyi çok sık kullananlar zaten bilir. Bu iple çok yakın yapıda değil. Biraz daha ince. Bu ipi şöyle göstereyim. %85 koton, %15 polyester. Alize Cotton Gold %45 akrilik diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani yarı yarıya akrilik bir ip. O yüzden bu ipleri tercih ediyorum. Eğer satın almak isterseniz badem rengi, krem rengi. Açıklamaya da yazacağım zaten bunları. 4,5 numara bir tığ kullandım. Şimdi modelin genel anlamda kurulumunu bir göstereceğim. Ama modelimiz şöyle 2 sıradan oluşuyor zaten. Bir sırada tamamlanmış oluyor model kurulumu. Sonraki sıraların tamamı bunların tekrarından oluşuyor. Ben modeli tek parça ördüm, kolları ördüm. Şimdi ilk önce onun metodunu göstereceğim nasıl yaptığımı. Elimizde şöyle bir tek parça oluyor. Şuradan başlıyoruz. Başlangıç noktamız burası oluyor. Burası bizim beden ölçümüz, yani bel ölçümüzün olduğu yer oluyor. O yüzden hani bedeni büyütecekseniz veya küçültecekseniz şuradaki bedene göre baz almalısınız. Ben biraz salaş dökümlü olsun istiyorum. 38-40 beden arası benim yaptığım ölçüler. Sonrasında buradan böyle yukarıya doğru örmeye devam ediyoruz. Şuraya gelene kadar. Yani burası bizim ensemiz. Yani sırt uzunluğu kadar örmeye devam ediyoruz. Burada yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha uzun olmasını isteyebilirsiniz. Daha böyle yere kadar bile yapabilirsiniz bunu. O uzunluk boyunca öreceksiniz. Ta ki o enseye gelene kadar. Enseye geldikten sonra yine örmeye devam edeceğiz. İpi koparmıyoruz, kesmiyoruz. Yani bu modelde ön ve arka ayrı ayrı çalışılmıyor. Tek parça olarak çalışılıyor. Şuralarda bizim ön parçalarımız olmuş oluyor aslında. Bu bir hırka değil, bu bir kazağa dönüşecek. Hırka da yapabilirsiniz bu modelden. Hani ön tarafını birleştirmezseniz hırka olur zaten. Buradaki boşluğu neye göre ayarlayacağız? Buradaki boşluğu da bizim boyun boşluğumuza göre ayarlayacağız. Yani boyun genişliğimize göre ayarlayacağız. Ben bunların ölçülerini kaça kaç yaptım, burada kaç santim boşluk bıraktım hepsini yazacağım zaten. Video içerisinde de söyleyeceğim ölçülerini. Şu an için genel metodu anlatıyorum. Sonrasında ön uzunluğu kadar yine örmeye devam ediyoruz. Ya şuradaki uzunlukla şu arkadaki uzunluk eşit oluyor zaten. Ön tarafı da yaptıktan sonra bitiriyorum. Daha sonra da 2 parça kol yapıyorum. Burayı, şu kısmını, şunu şuraya doğru katlıyorum. Öne doğru katlıyorum. Şöyle bir görüntü olmuş oluyor. Sonrasında da yanlarına da kol takacağım. Kolları yapacağım. Sonra ön tarafı kazak haline getirebilmek için şuraya 2'şer sıra daha kahverengiden örüp birleştireceğim. Genel metot bu şekilde. Küçük bir parçada modeli nasıl kuruyoruz onu göstereceğim. Model 15'in katları olacak şekilde ilerliyor. Yani şu 2 sıra bizim modelimiz ya, şu sıra ve şu sıra, burası başlangıç sırası, burayı saymıyorum. Şu 2 sıra bizim modelimiz ya, bizim modelimiz aslında şurası. Şu kısmım kadar. Burası da toplamda 15 zincir istiyor. 15 zinciri tekabül ediyor. Şimdi başlangıcı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum başlangıç için. Ben başlangıçları genellikle bu şekilde yapıyorum. Eğer eteğine ekstra başka bir şey yapmayacaksam şu şekilde durması için zincirle başlamıyorum yani doğrudan. Tığıma ipi doluyorum. Birinci zincirin tepesine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Burada bir delik oluşuyor. 3 tane zincir çektim. Tığıma ipi doladım. Az önce oluşan deliğin içerisinden herhangi bir zincire değil, az önce oluşan deliğin içerisine batıyorum. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir önceki oluşan halkanın içerisine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Başlangıçlar bu şekilde oluyor. Yani bundan kaç tane ihtiyacım varsa o kadar yapıyorum. Bundan kaç tane ihtiyacım olduğuna nasıl karar veriyorum? Şimdi bunların
her bir halkanın içerisinde 3 tane ikili trabzan yapacağız. Yani aslında her bir halka 3 zincir anlamına gelecek. Her bir halka 3 zincir anlamına geldiği için de örnek veriyorum, eğer ben 75 zincirlik bir ölçüde ürün yapacaksam, yani benim şu bel ölçüm 75 zincir olacaksa, üçer tane aldığı için ben toplamda bu halkalardan 25 tane yapmalıyım. 25 tane yapacağım. İçerisine de üçer tane ikili trabzan yapacağım. 25 çarpı 3 75 olacak. Yani ben 75 tane zincir elde etmek için 25 tane bu halkalardan yapmam gerekiyor. Bunu doğrudan 75 zincirle de başlayabilirsiniz bu modele. Yani illa böyle başlamak zorunda değilsiniz. Ama ben şuradaki şu görüntünün oluşması için böyle başlamayı tercih ediyorum. Tariflerimde de böyle anlatıyorum. Ben şimdi küçük bir parçada göstereceğim. Modelimiz toplamda 15 zincirden oluşuyordu. Ben şöyle 5 halkalık bir parça yaptım. Bunu 15 zincire çıkartacağım şimdi. 3 tane zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. Şimdi bu oluşturduğumuz halkalar iki taraflı oldu. Bu tarafı trabzanlar, bu tarafı zincirler. Ben zincirlerin üzerinden çalışacağım. Trabzanlar altta kalacak. Trabzanların üzerinden herhangi bir çalışma yapmayacağım. İşimi ters çeviriyorum. Tığıma ipi doladım. Halkanın içerisine battım. Bir tane ikili trabzan. Yine battım. Bir tane daha ikili trabzan. Başlangıçta zaten 3 zincir çekmiştim. Bu bir ikili trabzan sayılıyor. Yan tarafa geçiyorum. Bunun da içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tüm halkaların içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle görünüyor. Şimdi bunların üzerinden modelimizi kurmaya başlayalım. 3 tane zincir çektim. İşimi ters çeviriyorum. Tığıma ipi doladım. Sıradaki şuradaki zincirin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Onun yanındakine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Onun yanındakine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 4 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Bu başta çektiğim zinciri de bir tane ikili trabzandan sayıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doladım. Şimdi ilk sıraya özel şu alttakileri saya saya gidiyoruz. Diğer sıralarda buna ihtiyacımız olmayacak. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncü zincirin tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipi doladım. 2 tane atlamıştım ya. Hemen gerisindekine, yani şuraya batmıştım. Şimdi şuraya hemen bir öncesine batıyorum. Görüyorum, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani şurayı çaprazlıyorum. Sıradan örmüyorum da çaprazlıyorum. Diğer zincirimiz boş kalıyor arada. Çünkü zaten yukarıda bir tane zincir çekmiştik. Ona karşılık aşağıda bir tane boş zincir bıraktık. Tığıma ipi doluyorum. Bir zincir çektim. Bir, iki tane boş bırakıyorum. Üçüncü zincirin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipi doladım. Geriye dönüyorum, yani şuraya. Geriye dönüp tığıma alıyorum ipi, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Model bu şekilde görünüyor. Bir tane zincir çektim. Tığıma ipi doladım. Bir tane boş bırakıyorum. Yani bir tane zinciri atlıyorum. Sırada gelen 4 tane zincirin tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum. 3, bir tane de en sonda oluyor. 4 tane. Modelin ilk sırası bu şekilde. Şimdi ikinci sırayı nasıl yapacağız onu gösteriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İşimi ters çeviriyorum. Tığıma ipi doladım. Şimdi bunun tepesinde hemen sırada gelen 4 tane ikili trabzanın tepesine birer tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi bu sırada, ikinci sırada ve bundan sonraki bütün sıralarda 4 tane ikili trabzanım vardı. Bir tane çaprazım var. Bir tane daha çaprazım var. 4 tane ikili trabzan var. Bundan sonraki bütün sıralarda şu trabzanların üzerine trabzan, çaprazların üzerine çapraz, trabzanların üzerine trabzan olacak şekilde bütün sıralar aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi çaprazların üzerine çaprazı nasıl yapacağız onu göstereyim. Bir tane zincir çekiyorum arada.
Tığıma ipi doladım. Şimdi burada artık ilk sırada yaptığımız gibi ikinciyi, üçüncüyü saymamıza gerek yok. Çaprazlar kendini belli ediyor zaten. Şimdi çaprazın bir şurada bir şurada. Çaprazın en sonuncusuna batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipi doladım. Gerisindekine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani ilk önce ilerideki, sonra gerideki. Bu şekilde ilerliyorum. Bir tane zincir çektim. Tığıma ipi doladım. Buradakine batacağım önce. Sonra şuraya döneceğim. Bir tane ikili trabzan. Tığıma ipi doladım. Şimdi öncesindekine batıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Geriye 4 tane ikili trabzanım kaldı. 1 2 3 4 tane de trabzanların üstlerine ikili trabzan yaptım. Model bundan ibaret. Bütün model bu şekilde ilerliyor. Ben aralara çizgi kattım. Yani şu zemin rengi krem rengi, şu badem rengiyle de aralara çizgiler yaptım. Bu şekilde başlamıştım. Burası başlangıç sırası. 3 tane ikili trabzan gruplarını yaptığımız yer. 1, 2, 3, 4, 5 tane beyaz yaptım. 2 tane badem, 4 tane beyaz, 4 tane badem, 2 beyaz, 2 badem, 4 tane beyaz, 2 badem, 4 tane beyaz. Şimdi burada ön tarafa geçerken, yani şu ön kısımları yapacağım zaman buradaki çizgilerin katladığımda birebir denk gelmesi için, bu şekilde birebir üstüne denk gelmesi için arka tarafta ne yaptıysam aynısını aynalayarak yapıyorum. Yani ip rengi sırasını aynalayarak yapıyorum. Eğer burada ikinci bir rengi kullanmayacaksanız zaten böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Ya da ön ve arka denk gelmese de olur diyorsanız yine böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Ama ben bu ön ve arkadaki çizgiler denk gelsin istediğim için bu şekilde yaptım. Şimdi ön ve arkayı aynalamak ne demek? Sırt tarafını bitirirken 4 sıra beyaz yapmıştım. Şu kısım 4 sıra beyaz. Ön tarafa başlarken de önce 4 sıra beyaz yaparak başladım. Yani şurası arka taraftı, bitti. Ön tarafa başlarken de önce 4 sıra beyaz yaptım. Sonrasında badem vardı. Sonrasında badem geldi. Ya buradaki sırayı öndekiyle aynı olacak şekilde takip ederek yaparsanız buradaki çizgiler böyle üst üste denk gelir. Ölçüleri de vereyim. 50 santimlik bir sırt oldu. Ben 30 halkayla başladım. Yani 30 tane halka yaptım. Üzerlerine üçlü gruplar yaptım. Toplamda 90 zincirim olmuş oldu. Ön genişliklerini ve boyun boşluklarını ne kadar bıraktım? Boyun boşluğunu 15 santimlik bir boyun boşluğu bıraktım. Şu kısma, sırt kısmını bitirip şu kısma geçerken dikkat etmeniz gereken bir şey var. Onu yine burada göstereyim. Şimdi burada bir kere işaretleyici kesinlikle takın ve sağ ve sol taraf mutlaka birbirine eşit olsun. Yani ortada, ben mesela ortada bir modellik kadar yer bırakmışım. Yani bizim modelimiz neydi? 4 tane ikili trabzan, 2 tane çapraz, 4 tane ikili trabzan. Aralarda birer tane zincir var. Burada ben bir modellik kadar bırakmışım. Siz de bu şekilde ölçü alabilirsiniz kendinize. Sıra başlarında zaten 4 tane trabzanla başlıyorduk. 4 tane ikili trabzanla başlıyorduk. Bu kısmında şu şekilde böyle şurasının düz ilerlemesi için sıra başlarında, şimdi mesela burada benim çaprazla bitti. Burasının düz olması için mutlaka çaprazdan hariç, çaprazdan hariç bir tane de ikili trabzan yapıyoruz. Bu ikili trabzan bizim kenar trabzanımız oluyor. Yani kenarların düzgün durması için gerekli olan trabzan olmuş oluyor. Eğer sizin modeliniz daha fazla ilmekle ya da işte zincirle ya da daha az zincirli olur, burası dörtlü trabzanla başlar. Şu kısım dörtlü trabzanla başlıyordur sizin ölçülerinizde. O zaman böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Ama eğer çaprazla bitiyorsa bu kısım mutlaka bir tane de ikili trabzan yapın. Şimdi kolun da ölçülerini söyleyeyim. Eni 36 santim. Toplamda 20 tane halkayla başladım. Üzerlerine üçerli gruplar kurdum. Yani 60 tane zincir üzerine kurmuş oldum kolu. 40 santim
kolun uzunluğu. Bu da şöyle şu şekilde. Şöyle ikiye katlayıp kolları gövdeye diktik. Şu an bir hırkamız olmuş oldu. Ben kol yanlarını alt kısımları dikerken şöyle bir yırtmaç bıraktım. En son kısmı dikmedim. Şimdi ön kısmını yapacağız. Yani şu anki haliyle bir hırka oldu. Şimdi ön kısmını ve yaka kısmını yapacağız. Ön kısmını yaparken şuraya kadar yapacağım. Şöyle alttan 23 santime işaretleyici takıyorum. Yani şu kısmını ön tarafı 2 sıra daha öreceğim. Buradaki her bir boşluğun içerisine ikişer tane tekli trabzan yapacağım. Böyle elinizi çok sıkmadan olabildiğince gevşek şekilde örmeniz gerek. Şöyle görünüyor. Şimdi buradan böyle dümdüz yaka ile birlikte etek kısmına kadar devam edeceğim. Buradaki işaretleyicimden bir tane daha karşı tarafına takıyorum. Çünkü bu işaretleyiciyi taktığım yer benim aslında yaka kısmının V kısmını birleştireceğim yer olacak. O yüzden ben işaretleyiciyi yine takıyorum. Ona bir sonraki sırada ihtiyacım olacak. Şimdi ön tarafın ikili trabzanlarını bitirdik. Yani bu yaka kısmı ve tamamı şu anda bu şekilde oldu. Şöyle göstereceğim. Şu an bu şekilde oldu. Yani dilerseniz böyle de kullanabilirsiniz. Şimdi şu aşağıdan bu işaretlediğim yerlere kadar 2 sıra daha tekli trabzan yapacağım. Bu tekli trabzanların üzerlerine. Şimdi buradaki tekli trabzanları yani ön kısmın ikinci tekli trabzan sırasını trabzanların üstlerine değil trabzanların aralarına çalışıyorum. Şu şekilde. Her trabzanın arasına bir tane tekli trabzan çalışıyorum. Ta ki işaretleyicinin olduğu yere gelene kadar. İşaretleyicinin olduğu yere geldikten sonra geri dönüp bir sıra daha tekli trabzan çalışacağım. Sonra diğer tarafında da 2 sıra tekli trabzan çalışacağım. Şimdi buraya bir tane daha, en sonuncuya bir tane daha yapıyorum. Şimdi ön taraftan görünümü şu şekilde oluyor. En sonuncu deliğe 2 tane tekli trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Yine aralara tekli trabzan. En sonuncuya 2 tane yapmamın sebebi aralara yaptığımız için bir tane tekli trabzan kaybolmuş oluyor. O yüzden o sayıyı dengeleme amaçlı en sona bir tane daha yapıyorum. Şu şekilde görünüyor bakın. Bu tarafa bu sıradan yapacağım. Diğer kanada da bir tane daha bu sıradan olacak. Sonra bu ikisi birbirine dikilecek. Şu an şu açıklık şu kadar. Bir bu kadar daha şuna gelecek. İkisini ortadan dikeceğiz. Sonrasında da şuradan yaka kısmından devam edeceğiz. Şimdi modelimiz tamamlandı. Ön tarafı yapıp şöyle iki parçayı birbirine diktim. Şimdi yaka kısmına bir sıra daha tekli trabzan şöyle şu kısma şöyle göstereyim. Şuradan başlayacağım. Şu orta kısımdan başlayacağım. Yakayı dolaşıp bir sıra daha tekli trabzan geçeceğim. Sonrasında modelimiz tamamlanmış olacak. Ve modelimiz tamamlandı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Görüşürüz.